Yeni bir videodan herkese merhaba. İnsanlığın büyük hikayelerinin yakın zamanlarda ortaya çıktığına inanırız. Odysseus, Kral Arthur ve hatta kutsal kitaplardaki anlatılar gibi mitlerin nispeten yakın bir geçmişte ortaya çıktığını düşünürüz. Size şöyle desem, insanlık tarihinin bilinen en eski hikayelerinden biri tam tamına 4000 yıl önce yazıldı. Ve bu hikayenin adı Gılgamış Destanı. Gılgamış Destanı sadece bir hikayeden çok daha fazlasıdır. Yaşam, ölüm ve ölümsüzlük aynı zamanda da insan olmanın ne anlama geldiğine dair bir anlatıdır. Bugün bu kadim anlatının gizemlerini birlikte keşfedecek ve neden hala bu kadar önemli olduğunu birlikte anlayacağız. Gılgamış yarı tanrı, yarı insan bir varlıktı. Bir zamanlar kralların sadece hükümdarlar değil, aynı zamanda gökyüzündeki tanrıların yeryüzündeki tezahürü yani yansıması olarak korkulan ve saygı duyulan ilahi varlıklar olduğunu hayal edebilirsiniz. Gılgamış işte böyle krallardan bir tanesiydi. Bugün Irak olarak bilinen bölgede yer alan antik Sümer'in en zengin şehirlerinden biri olan Uruk'un hükümdarıydı. Destanını aktaran kil tabletlere göre Gılgamış 3'te 2'si tanrı, 3'te 1'i insandı. Sıradan ölümleri aşan güçlere sahipti ve melez bir varlıktı. Şehri Uruk antik dünyanın gerçek bir deviydi. Görkemli surlarla çevrili olan bu şehir insan medeniyetinin ilk büyük metropollerinden bir tanesiydi. Bu surların inşası da Gılgamış'a atfedilmekte. Bu devasa yapı halkı istilalardan korumanın ötesinde kralın büyüklüğünü de simgelemekteydi. Ancak güçlü bir kral ve yenilmez bir savaşçı olmasına rağmen Gılgamış halkı tarafından sevilen bir lider değildi. Zulmüyle ünlenmişti, demir yumrukla hükmederdi, halkını sömürür ve gücünü de kötüye kullanmaktan çekinmezdi. Baskı altındaki Uruk halkı tanrılardan yardım istedi. İnsanların çaresizliğini duyan tanrılar müdahale etmeye karar verdiler. Böylece Enkidu'nun doğumunu görüyoruz. Gılgamış'a denk olacak, onun gücünü dengeleyecek vahşi bir yaratık. Ancak bu dönüşüm gerçekleşmeden önce Gılgamış hayatına macera, şöhret ve adını ölümsüz kılacak yollar arayarak devam etti. Onun çift doğası yani yarı tanrı yarı insan olması onu karmaşık bir karakter haline getirmişti. Olağanüstü gücü ve sınırsız hırsıyla derinlerde ölümü korkuyla karşılayan ve daha büyük bir amaç arayan bir kişiydi. Gılgamış sadece bir kral değil, aynı zamanda ilk çağ kahramanının da arketipiydi. Gücü, kibri ve ölümsüzlük arayışı onu varoluşunu sorgulayan ilk edebi karakterlerden biri yapar. Yolculuğu boyunca dünya görüşünü dönüştürecek zorluklarla karşılaştı. Sonunda gerçek mirasının güçte ya da bedensel ölümsüzlükte değil, tarihe bıraktığı izlerde ve kendisinden sonra gelenlerin belleğinde yaşamakta olduğunu anladı. Vahşi yoldaş Gılgamış'la karşılaşmasından çok önce Enkidu medeniyetten uzak bir dünyada yaşamaktaydı. Ne saray duvarlarını bilirdi ne de hiyerarşileri anlamaktaydı. Ne de kralların baskısını ya da tanrıların yarattığı tapınakların görkemini hissetmişti. Saf doğanın bir varlığı olarak ceylanlarla koşuyor, sürülerle birlikte pınarlardan su içiyordu ve uçsuz bucaksız ovalarda özgürce avlanmaktaydı. Enkidu, insanlığın dokunamadığı vahşi doğanın vücut bulmuş haliydi adeta. Bedeni tüylerle kaplıydı. Davranışları hayvanlar gibiydi ve kalbi dünyanın ilk güçleriyle birlikte atmaktaydı. Fakat bu ahenk dolu yaşamı Uruk'un avcılarının onun varlığını fark etmesiyle sarsılmaya başlamıştı. Enkidu tuzaklara yakalanmış hayvanları serbest bırakmakta, avları bozmakta ve mevcut düzeni de tehdit etmekteydi.
İnsanlara göre Enkidu bir kurtarıcı değil, bir tehdit olmuştu. Bu yüzden onunla baş etmesi için Kral Gılgamış'ın yardımına başvurdular. Vahşi yaratığın varlığını duyan Gılgamış bir şeyler yapması gerektiğine karar verdi. Çözüm, sevgi ve bilgelik sanatlarında eğitim görmüş bir tapınak rahibesi olan Şamhat'ın suretinde geldi. Bu Şamhat kutsal fahişelik olarak bilinir. Onun görevi Enkidu'yu medenileştirmek, onu vahşi yaşamdan insanların dünyasına taşımaktı. Onu pınarların yakınında buldu ve güzelliğiyle, cazibesiyle onu yepyeni bir gerçekliğe çekti. Günler boyunca Enkidu Şamhat'la birlikte kaldı. Daha önce hiç tatmadığı zevkleri ve sohbetleri tattı. Bir zamanlar vahşi olan bedeni değişmeye başladı ve özgür zihni insan kültürünü anlamaya başladı. İçinde bir dönüşüm gerçekleşmekteydi. Canavar insana dönüşüyordu. Eski yaşamına geri dönmeye çalıştığında Enkidu hayvanların artık kendisinden kaçtığını da fark etti. Artık doğaya ait değildi. Şamhat onu Uruk'a götürdü. Orada onu gerçek sınavı beklemekteydi. Gılgamış'la karşılaşması. Uruk şehri hem ihtişamın hem de yozlaşmanın bir simgesiydi. Etkileyici surları Gılgamış'ın hırsına tanıklık ederken o surların içinde halk kralın zalimliğinin ağırlığını hissetmekteydi ve bu zalimliğin ağırlığı altında ezilmekteydi. Enkidu sokaklarda yürürken vatandaşların korkulu bakışlarını gözlemleyebiliyor, memnuniyetsizliğin fısıltılarını duyuyor ve havada ezilmiş bir halkın gerginliğini hissedebiliyordu. Attığı her adım gerçekliğin sert bir darbesiydi adeta. Artık ormanların ve nehirlerin arasında değil, taş yapılar, hareketli pazarlar ve tanrılara adanmış görkemli tapınaklarla çevriliydi. Enkidu işte o zaman Gılgamış'ın eylemlerini öğrendi. Kral tüm gücü ve zekasına rağmen halkını sömürerek ve iradesini sınırsızca dayatarak zalimce yönetmekteydi. En korkunç uygulamalarından bir tanesi ise düğünlerde evlenen kadınlarla kocalarından önce birlikte olma hakkıydı. Bu gelenek onun Uruk üzerindeki mutlak egemenliğini simgelemekteydi. Enkidu için bu durum katlanılamaz bir şeydi. Bir hükümdarın kendi halkına nasıl böyle eziyet edebildiğini ve kendisine hizmet edenlere saygı duymadan nasıl hareket ettiğini bir türlü anlayamıyordu. Öfkelenen Enkidu bu kralı sorgulamak ve gücünün tartışılmaz olmadığını göstermek üzere kendisine bir görev biçti. Gılgamış bu hakkını kullanmak üzere bir düğüne gittiğinde Enkidu ona engel oldu. Kralın yolunu kapayarak otoritesine meydan okudu ve artık bu istismarın sürmesine izin vermeyeceğini herkesin önünde ilan etti. İkisi arasındaki karşılaşma sadece güçlerin çarpışması değil, iki dünyanın da çatışmasıydı adeta. Dizginlenmemiş doğa ile acımasız medeniyetin karşı karşıya gelişi. Mücadeleleri şehri titretti. İkisi de eşit güç sergilemekteydi. Darbeye darbeyle karşılık veriliyordu. Hiçbir taraf geri adım atmıyordu. Halk sessizce izlemekteydi. Hem büyülenmiş hem de bu destansı savaştan çok ürkmüşlerdi. Ancak beklenmedik bir şey oldu. Dövüşün en kızgın anında karşılıklı bir tanıma, karşılıklı bir farkına varma yaşandı. Gılgamış, Enkidu'da kendisine layık bir rakip, kendisini gerçekten anlayabilecek birini gördü. Enkidu ise kralda sadece bir zalim değil, daha büyük bir anlam arayan, güçlü ama yalnız bir adam gördü. Düello bir galip ve mağlup ile bitmedi. Aksine ikisi arasında kırılmaz bir bağ kurulmuştu. O andan itibaren Gılgamış ve Enkidu ayrılmaz oldular. Onları bir araya getiren şey karşılıklı saygı ve hayranlıktı. Birlikte tanrılara ve canavarlara meydan okuyacak, sınırları test edecek ve insanlık tarihini sonsuza dek değiştirecek maceralara birlikte atılacaklardı.
Enkidu ile dostluğunu mühürledikten sonra Gılgamış, yolculuğun henüz yeni başladığını hissedebiliyordu. Zenginlik ve güçle çevrili Uruk şehrindeki yaşam içinde büyüyen boşluğu doldurmaya bir türlü yetmiyordu. Kral artık halkının hayranlığından daha fazlasını istemekteydi. Onun arzusu sonsuz bir şana erişebilmekti. Değerini kanıtlamak ve adını tarihe kazımak isteyen Gılgamış, bir ölümlünün hayal dahi edemeyeceği en büyük maceralardan birine atılmaya karar verdi. Korkunç koruyucu Hum Baba'nın yurdu olan Sedir Ormanı'na yolculuk. Sedir Ormanı tanrılar tarafından korunan yasaklı bir bölgeydi. Görkemli ağaçları göklere kadar uzanıyor, içi kadim gölgeler ve anlaşılmaz gizemlerle kaplanıyordu. Ormanın koruyucusu Hum Baba, gözleri ateş gibi yanan varlığıyla en cesur kalplere bile dehşet saçan ezici bir güce sahip bir yaratıktı. Onun görevi açıktı. İnsanları bu kutsal alandan, bu kutsal ormandan uzak tutmak. Fakat Gılgamış için Humbaba'yı yenmek bir kralın erişebileceği en büyük cesaret ve güç gösterisi olacaktı. Yola çıkma kararı Uruk'un bilge ve rahipleri tarafından coşkuyla karşılanmadı elbette. Gılgamış'ı bekleyen ölümcül tehlikeler konusunda uyardılar ve kararını tekrar gözden geçirmesi için Gılgamış'a yalvardılar. Ancak kral her zamanki gibi fevri ve kararlıydı. Enkidu ise ilk başta tereddüt etti. Çünkü karşılaşacakları tehlikelerin boyutunu biliyordu. Humbaba sıradan bir yaratık değildi. Tanrıların bizzat yarattığı insan algısını aşan güçlerle donatılmış bir varlıktı. Ancak Gılgamış'a olan bağlılığı da sorgulanamazdı. Dostunun gözlerindeki kararlılığı görünce bu cesur yolculukta ona eşlik etmeyi kabul etti. Yola çıkmadan önce iki kahraman tanrıların kutsamasını diledi. Gılgamış, güneşin ve adaletin tanrısı Şamaş'a kurbanlar sundu. Yol boyunca karşılaşacakları tehlikelere karşı koruma diledi. Şamaş, kralın cesaretinden etkilenerek yolculuğun zorluklarına dair onu uyardı, ancak kutsamasını da esirgemedi. Kalpleri zafer vaadi ve ilahi korumanın verdiği güçle dolu olan Gılgamış ve Enkidu silahlarını kuşanarak Uruk'u arkalarında bıraktılar ve sınavlarla dolu bilinmeyen bir dünyaya doğru yola koyuldular. Yolculuk uzun ve zorluydu. Günler boyunca uçsuz bucaksız çölleri aştılar. Gündüz kavurucu, gece ise dondurucu bir hava hakimdi ve bu dondurucu soğuklara birlikte dayandılar. Önlerine yükselen devasa dağlar ve onları ölüme sürüklemekle tehdit eden azgın nehirlerle mücadele ettiler. Ancak hiçbir engel Gılgamış'ın kararlılığını durdurmaya yetmedi. Enkidu ise doğa bilgisini kullanarak yiyecek ve barınak bularak yoldaşına bilgelikle rehberlik etti. Attıkları her adımda iki kahramanın efsanesi giderek güçlendi ve aralarında dostluk kırılmaz bir bağ haline geldi. Sedir ormanına yaklaştıklarında uğursuz işaretler belirmeye başlamıştı. Gılgamış geceleri rahatsız edici rüyalar gördü. Felaketlerin ve zihninin derinliklerinde gizlenen canavarların görüntüleri onu adeta takip ediyordu. Bu rüyaları Enkidu ile paylaştı. Enkidu ise her bir rüyayı tanrıların bir uyarısı olarak yorumladı. Ancak tehlike belirtilerine rağmen her ikisi de geri dönmedi. Bunu dile bile getirmediler. Cesaretleri onları söndürülemeyen bir ateş gibi ileri doğru sürüklemekteydi. Sonunda Sedir Ormanı'nın girişine vardıklarında hava iyice ağırlaştı. Ortam doğaüstü bir güçle doldu. Orman sadece fiziksel bir mekan değil, her gölge ve rüzgarın fısıltısında tanrıların varlığının hissedildiği kutsal bir alandı.
Devasa ağaçlar sanki istilacıları izliyormuş gibiydi ve ormana rahatsız edici bir sessizlik çökmüştü. Sedirlerin reçineli kokusu nemli toprakla karışıyordu ve yoğun yaprakların arasından güneş ışığı zar zor geçebiliyordu. Anın ciddiyetini hisseden Enkidu, Gılgamış'ı Humbaba'nın gücü konusunda tekrar uyardı ve ona sadece bir canavara değil, evrenin yasalarına da meydan okumakta olduklarını bir kez daha hatırlattı. Ormanın kalbinden Humbaba'nın kükremesi gök gürültüsü gibi yankılandı. Yaratık gölgelerin arasından çıktı, ortamı domine etmekteydi varlığı. Gözleri alevler saçmaktaydı. Derisi taştan daha sertti. Çevresindeki rüzgarlar kadim lanetler fısıldıyor, attığı her adımda yer tir tir titriyordu. Enkidu bir an için tereddüt etti çünkü bu varlığın gerçek gücünü bilmekteydi. Ancak şöhret arzusu ve öfkeyle dolup taşan Gılgamış kılıcını kaldırarak hücuma geçti. Savaş çok amansızdı. Humbaba çevik ve ölümcül bir rakipti. Bir fırtınanın gücüyle saldırıyordu. Tanrıların desteğine sahipti ve öfkesi dinmek, durmak bilmiyordu. Ancak Gılgamış'ın yakarışlarını duyan Samash canavarı zayıflatmak için ilahi rüzgarlar gönderdi. Bu fırsatı gören Enkidu bütün gücüyle saldırdı ve kahramanlar birlikte ormanın bekçisini devirmeyi başarabildiler. Ancak son darbeyi vurmadan önce Humbaba hayatı için yalvardı. Onlara sonsuz hizmet sözü verdi ve eğer onu öldürürlerse tanrıların gazabına uğrayacaklarını da söyledi. Gılgamış kısa bir an tereddüt etti. Ama yaratığın dünyaya yeniden korku salmasından endişe eden Enkidu, dostuna merhamet göstermemesini söyledi. Kararlı bir vuruşla Gılgamış, Humbaba'nın hayatına oracıkta son verdi ve Sedir ormanı derin bir sessizliğe gömüldü. Görev tamamlanmıştı ama kahramanların üzerinde korkutucu bir gölge belirdi. Humbaba'nın ölümü tanrıların dikkatinden kaçmayacaktı ve zaferlerinin sonuçları henüz ortaya çıkmamıştı. Kutsal sedir ağaçlarını ve eylemlerinin ağırlığını taşıyan Gılgamış ile Enkidu ormandan ayrılarak Ur'a dönmeye hazırlandılar. Şan, şöhret kazanmışlardı. Ancak farkında olmadan kendi kaderlerini de mühürlemişlerdi. Ruhsal yolculuğun başlangıcı diyebileceğimiz bir noktaya varıyoruz. Humbaba'ya karşı kazanılan zaferin şanı, şöhreti tüm Uruk'ta yankılandı. Gılgamış ve Enkidu hiçbir ölümlünün hayal bile edemeyeceği işleri başarmışlardı. Ancak kader terazisi hiçbir zaman tek tarafa doğru eğilmezdi. Her zaman bir denge olmak zorundaydı. İnsanlar tanrılara meydan okuduklarında tanrılar mutlaka bunun bedelini insanlardan talep ederlerdi. Ve bu bedel Gılgamış'ı sonsuza dek değiştirecek trajik bir olay olarak gelecekti. Sedir ormanlarındaki savaştan sonra kahramanlar Uruk'a döndüler. Onurla dolu ancak affedilmez bir ihlalle damgalanmışlardı. Tanrılar ölümlüler için sınırlar koymuştu ve Humbaba'nın ölümü ilahi düzene bir hakaretti. Kahramanları cezalandırmak için Tanrılar Meclisi'nde bir toplantı yapıp karar verdiler. İçlerinden biri ölmeliydi ve seçilen Enkidu oldu. Bir zamanlar yenilmez olan Gılgamış'ın yoldaşı yavaş yavaş solmaya başladı. Bir zamanlar onu Uruk kralıyla eşit hale getiren gücü acımasız bir ateşli hastalık tarafından tüketiliyordu. Canavarlarla meydan okuyan tanrılara karşı çıkan Enkidu artık yatakta güçsüzce yatmaktaydı. Kendi varlığına lanet etmekteydi. Ateşler içindeki sayıklamalarında kendisini insan dünyasına çeken rahibe Şamat'a lanet etti. Zira o olmasaydı asla bu acıyı ve ölümü tanımayacaktı. Ancak zamanla öfkesini teslimiyete dönüştürdü. Ölümünden önce Enkidu kendi yaşam yolunu kutsadı ve kaderini kabullendi. Gılgamış en sadık dostunun hayatının
gözlerinin önünde eriyip gitmesini çaresizce izliyordu. İlk defa hiçbir şeyden korkmamış büyük kral ölümün ağırlığını hissetti ve bir zamanlar şöhret peşinde koşan kalbi şimdi umutsuzluk içinde boğulmaktaydı. Enkidu son nefesini verdiğinde saraya korkunç bir sessizlik çöktü. Canavarlarla savaşan, göklere meydan okuyan, tanrılara meydan okuyan Uruk kralı dizlerinin üzerine çöktü. Onu hiçbir savaş alanında yaşayamayacağı türden bir acı tüketti. Enkidu'nun bedeni Uruk'un bugüne dek şahit olduğu en görkemli cenaze törenleriyle hazırlandı. Sokaklar kül ve ağıtlarla doldu çünkü halk da bu telafisi mümkün olmayan kaybı anlamıştı ve acı çekmekteydi. Ancak Gılgamış için törenler yeterli değildi. Dostunun kaderini kabullenemiyordu. Vahşi bir boğa kadar güçlü Enkidu ölüme yenilmişse bu kendisi için ne anlama geliyordu? Kendi sonunun düşüncesi onu huzursuz etmeye başlamıştı. Böylece yas ve kederin ortasında yeni bir saplantı doğdu. Ölümsüzlüğü bulmak. Gılgamış, Uruk'u ardında bırakarak tacını ve ihtişamını terk edip üzerine hayvan derileri giyerek geriye dönmeden bu şehri terk etti. Bir gezgin olmuştu. Tanrıların iradesine meydan okuyacak bir şeyi arayan bir adamdı artık. Ruhsal yolculuğu başlamıştı ve onu bilinen dünyanın sınırlarına kadar götürecek zorluklarla yüzleşecekti. Çünkü Gılgamış için artık ölümden daha korkunç bir şey yoktu. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.